Peki ya mutluluk arayışının ta kendisi bizi mutsuz ediyorsa? Gelin bu bölümde Arthur Schopenhauer'ın zaman tanımayan eseri Yaşam Bilgeliği üzerine bir göz atalım. Belki de modern dünyadaki tatmin arayışımızı temelden sarsacak felsefi bir rehber buluruz, kim bilir? Nasıl mutlu bir hayat yaşarız? Bu soru, insanlık tarihi boyunca hepimizin kafasını kurcalayan o büyük soru. Antik çağ filozoflarından tutun da günlük hayatın koşuşturmacasındaki her birimize kadar hepimiz bu sorunun cevabını arıyoruz, değil mi? İşte Arthur Schopenhauer bu devasa soruya bir cerrah hassasiyetiyle yaklaşıyor. Tek bir sihirli cevap aramak yerine insan hayatını 3 temel parçaya ayırıyor ve mutluluğun formülünü bu parçaların içinde arıyor. Schopenhauer bu çalışmasına evudaimenoloji adını veriyor. Yani kelimenin tam anlamıyla mutlu bir yaşam sürme sanatı. Bu öyle kuru akademik bir metin değil, hayır. Aksine hayatımızı nasıl daha doyumlu yaşayabiliriz diye bize yol gösteren pratik bir rehber, adeta bir yol haritası. Şimdi mutluluğu bir piramit gibi düşünün. Peki bu piramidin inşa etmeye nereden başlıyoruz? Tabii ki temelden. Yani her şeyin üzerine kurulduğu en önemli, en sağlam katmandan. Kişiliğimizden, yani özünde ne olduğumuzdan. İşte burada Schopenhauer felsefesinin kalbine iniyoruz. İç dünyamız ve dış dünya arasındaki o meşhur ayrım. Ona göre mutluluğumuz dışsal koşullara, yani sahip olduklarımıza ya da statümüze değil, tamamen içsel dünyamıza bağlı. Ve can alıcı nokta şu ki, kim olduğumuz, neye sahip olduğumuzdan kat kat ama kat kat daha önemlidir. Bu alıntı aslında her şeyi özetliyor. Etrafınız lüksle, hayranlıklarla çevrili olabilir ama eğer kendi içiniz çoraksa mutluluk size hep uzak kalacaktır. Schopenhauer'a göre gerçek neşe dışarıdan değil içeriden fışkıran bir kaynaktır. Schopenhauer burada harika bir benzetme kullanıyor. Bilincimizi bir kamera obscura'ya, yani eski bir fotoğraf makinesine benzetiyor. Dışarıdaki dünya ne kadar canlı, ne kadar güzel olursa olsun, eğer kameramızın merceği, yani zihnimiz bulanıksa, karamsarsa veya darsa, yansıyan görüntüde soluk ve renksiz olacaktır. Yani gerçekliği nasıl deneyimlediğimiz tamamen onu hangi gözle gördüğümüze bağlı. Ve işte bu, belki de Schopenhauer'ın en çarpıcı, en sarsıcı laflarından biri. Ona göre sağlık, diğer tüm nimetlerin o kadar üzerindedir ki, bu basit karşılaştırma aslında her şeyi anlatıyor. Hiçbir zenginlik, hiçbir statü, sağlıklı bir bedenin ve ruhun yerini tutamaz. İşte bu kadar net. Peki, Schopenhauer'a göre insanın kendinde olanlar tam olarak ne anlama geliyor? Şöyle sıralıyor: sağlık, güç, güzellik gibi fiziksel özellikler ve daha da önemlisi mizaç, ahlaki karakter ve zeka gibi içsel nitelikler. Bunlar kaderin bile kolay kolay değiştiremeyeceği mutluluk potansiyelimizi doğrudan belirleyen şeyler. Schopenhauer bu fikri daha iyi anlatmak için bize bir de karşı örnek sunar. Filistin. Filistin, zihinsel ve entelektüel hiçbir ihtiyacı olmayan, zevkleri tamamen duyusal olan kişidir. Onun için hayat, haz peşinde koşmaktan ibarettir. Ama bu hazlar tükendiğinde, geriye sadece derin bir can sıkıntısı ve ruhsal bir boşluk kalır. Şimdi piramidin ikinci katına çıkalım. Burası temel değil, ekstralar. Yani malımız, mülkümüz, sahip olduğumuz her şey. Ne kadar da harika bir benzetme, değil mi? Schopenhauer'a göre maddi zenginlik tıpkı deniz suyu gibidir. İçtikçe daha çok susarsınız. Mutluluk üzerindeki etkisi geçicidir ve sizi yalnızca daha fazlasını arzuladığınız sonu gelmez bir döngüye sokar. Sonuç aslında çok net. Eğer sağlam bir iç dünyanız, zihinsel bir birikiminiz yoksa, en büyük servet bile sizi can sıkıntısı denen o azaptan kurtaramaz. Hatta zenginlik çoğu zaman o içsel boşluğu size daha acı bir şekilde fark ettirir. Ve geldik piramidin zirvesine, en tepeye ama aynı zamanda en dayanıksız, en aldatıcı katmanına, başkalarının gözündeki yerimize. Schopenhauer bunu çok güzel bir şekilde gölge olarak adlandırır. Peki bu kategoriye neler giriyor? Tamamen dışsal olan ve başkalarının görüşüne bağlı olan her şey. İtibarımız, gururumuz, mevkimiz, onurumuz, şöhretimiz, bunların hepsi bizim kontrolümüzün dışında olduğu için mutluluğu bunların üzerine inşa etmek, kumdan kaleler yapmak gibidir. Schopenhauer bu konuda hiç lafını esirgemiyor, başkalarının bizim hakkımızda ne düşündüğüne aşırı kafa yormanın evrensel bir budalalık olduğunu ve mutluluğumuzun önündeki en büyük engellerden biri olduğunu söylüyor. Şöyle bir durup düşününce bu aslında çok sarsıcı bir gerçek.
Bizim gerçek varlığımız ve mutluluğumuz kendi bilincimizin içinde yaşanır. Başka birinin zihnindeki imajımız ise sadece bir yansıma, bir yankıdır. Mutluluğu bir yankıya bağlamak da onu kaybetmenin en garanti yolu olsa gerek. Peki, tüm bu felsefi yolculuğun sonunda elimizde ne kalıyor? Bütün bu katmanları bir araya getirdiğimizde mutluluğun asıl mimarının kim olduğunu göreceğiz. İşte Schopenhauer'ın bize bıraktığı en temel, en değerli mesaj bu. Sahip olduklarımızda, başkalarının hakkımızda düşündükleri de gelip geçicidir. Ama bilincimizin yapısı, yani kim olduğumuz her an bizimledir ve mutluluğumuzun asıl belirleyicisi de odur. Schopenhauer'ın yaşam bilgeliğinden çıkaracağımız ders tam da bu aslında. Mutluluk, dışarıda arayıp bulacağınız bir şey değil, sabırla, bilinçle kendi içinizde inşa edeceğiniz bir yapı. Ve bu bölümü sizi düşünmeye itecek o son soruyla bitirelim. Schopenhauer'ın bu 3 katmanlı piramidini aklınızda tutarak bir düşünün. Sizin mutluluğunuzun temelleri nerede atılıyor? Kendi içinizde mi? Yoksa başkalarının zihninde mi? Vereceğiniz cevap, yaşam bilgeliğine giden yolun ilk adımı olabilir.